Konumuz ekonomi. Ekonomi hakkında bazı motivasyon tavsiyeleri vereceğim. Bunun nedeni iyi bir motivasyon sağlayabilmek için, yani kendimiz daha çok mutlu olabilmek için ekonomimizin, maddi durumumuzun ciddi anlamda iyi olması gerekiyor. Yani tabii ki bahsettiğim miktar trilyonlar ya da binlerce lira değil elbette. Ama hepimizin hayatını bir nebze de olsa geçindirebilecek, en azından rahat ve minimum standartların biraz daha üstünde yaşayabilmemiz için belirli bir ekonomiye ihtiyacımız var. Kendi bütçemize ihtiyacımız var. Bunun için öncelikle kendi geliştirmiş olduğum 2 tane tavsiye var. Yani bunu kendi hayatımda da aslında uyguluyorum. Bunlardan birincisi, belirli bir sabit maaşımızın her ay yaptığımız harcamalardan bu maaş içerisinde, örnek veriyorum, geçen ay eğer bütün ev giderlerimiz, işte temel ihtiyaçlarımız ve bundan daha fazlası, işte aldığımız kıyafetler, yediğimiz içtiğimiz, tabii yediğimiz içtiğimizden kısmak biraz doğru olmaz, ancak dikkatli ve daha doğru bir şekilde alışveriş yaparsak elbette biraz daha bütçemizi rahatlatmış olacağız. Bunun yanında gereksiz abonelikler, dergi üyeliği olur. Yani okumadığımız dergilerden bahsediyorum tabii ki. Diğer televizyon abonelikleri olur, internetteki abone olduğumuz diğer web siteleri ve benzeri yerler olur. Bunları biraz daha böyle ele almak için kendime uyguladığım bir yöntem. Mesela benim telefonumda bir şey vardı, hatta beraber gelen. İlk önce 6 ay boyunca ücretsizdi. Arayan Bil diye bir üyelik ve her ay mesela 2-3 lira gibi bir ücreti vardı, yani faturanın şeyine. İlk 6 ay ücretsizdi mesela. İlk 6 ay boyunca kullandım. Sonrasında ben bunu 8 ay boyunca ücretli olarak kullanmaya devam etmişim. Hani çok da lazım olan bir şey değil aslında. Hizmetin yaptığı şey sadece telefonunuz kapalıysa ya da ulaşılamadığında, sana birisi aradığı zaman o numarayı sana sonrasında sen telefonu açtığında mesaj atmak ya da e-mail olarak şu numara seni işte aradı gibisinden, ya da biri sana mesaj attığında o mesajı ulaştırmak gibi bir şey. Şahsen ben kendi adıma çok da kullandığım bir özellik değil. Ancak bunu bir 6 ay kadar ücretsiz diye çok da önemsemedim. Dursun dedim. Sonrasında bir 8 ay çok net ben bunu ücretli olarak kullanmışım ve yani bana aslında mail de atmışlar. Hani ücretliye geçildi, işte bilginiz olsun falan gibisinden, ama ben dikkate almamışım ya da görmemişim. Ve bu şekilde benden, yani tamam ayda 2-3 lira gibi bir ücreti var ama yani ne gerek var? Benim geliştirmiş olduğum sistemde her ay bir önceki aydan 1 TL bile olsa, ya da herkesin kişisel gelirine göre değişir bu durum, 1 TL bile olsa daha az harcama yapmak. Yani şunu diyorum. Geçen ay 400 lira harcama yaptıysak bu ayki hedefimiz 399 TL olacak. Harcama bazında söylüyorum. Bu şekilde en temel ihtiyaçlara kadar düşürebileceğiz masraflarımızı ve neticede ben kendim başardım bunu. Sadece temel ihtiyaçlar, gerçekten ihtiyacım olan yemekler, gerçekten ihtiyacım olan kıyafetler dışında ve diğer işte gereksinimler, işte kişisel bakımdır falan, onların dışında gerçekten ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi almamaya başladım ve neticeden oldukça memnunum. Tasarruf anlamında çok iyi katkı sağlıyor. Bir ikinci yöntem, iş sahipleri için ya da gelirini kolaylıkla artırabilecek olan kişiler için. İşte ek geliri vardır, bir yerlerden satış yapıyordur, esnaftır ya da bir internetten satış yapıyordur herhangi bir şekilde. Onlar da hedefi ne olmalı? Benim o şekilde gelir elde ettiğim yerler zaman zaman oluyor. Onlarda da yine kendime bazı hedefler koyuyorum. Onda da bu ay eğer temiz karım 500 TL ise öbür ay 501 TL olmalı. Bu benim o işe olan motivasyonumu artırıyor. Daha kaliteli çalışmamı sağlıyor aslında. Hani bazen insanın içinde, hepimizde olur yani, rahatsız oluruz, işte çalışmak istemeyiz. Bazen nedensiz çalışmak istemeyiz. Yani hani sabah erken kalktığımda saat 5'te yataktan kalkarken o gün hiçbir şey yapmak istemem. Yani hani olur, hepimizde olur. Ve o zaman benim bu motivasyonumu sağlıyor aslında. Çünkü benim bir hedefimin olduğunu hatırlatıyor ve ben bu ay öbür aydan 1 TL fazla kazanmalıydım. O yüzden kendimi bununla böyle biraz olsun ateşleyip gazlayıp ondan sonra çalışmama başlayabiliyorum. Etkilidir, tavsiye ederim. Şimdi bütün bunların neticesinde olur, yapamayabiliriz. Hepimiz insanız. Diyelim ki başaramadık. Yani 1 TL az harcayamadık ya da 1 TL bile olsun fazla kazanamadık. Tabii ki bu hedefler 5 TL olur, 10 TL olur. Herkesin kendisine göre değişir. Herkes kendi kişisel hedefini kendine göre koymalıdır. Bu 5 kuruşa kadar düşebilir, 100 TL'ye kadar yükselebilir, daha da yukarısı ya da daha da aşağısı olabilir. Herkes kendiyle yarışmalı bu konuda. Diyelim ki yapamadık, olmadı, yani olur. Bunun neticesinde kendimize uygun, yine kendimize faydalı bir ceza vermeliyiz. Bu ceza nasıl olmalı? Kendimi cezam şöyle, benim her ay belli bir yetiştirmem gereken bir kitap okumam var. Örnek veriyorum, bu ay şu kitapları okuyacağım diye kendime bir liste çıkartıyorum.
ve o kitapları bu ay bitmesi gerekiyor. Bu beni aslında çalışma anlamında biraz sıkıştırıyor. Biraz sıkıntıya sokan bir iş ama bana faydalı olduğu için vazgeçmiyorum. Diyelim ki 5 tane kitap var bu ay bitirmem gereken ve ben eğer bu ay bu hedefimi tutturamadıysam diğer ay için bu 5 kitap 6 kitap oluyor ve o 6 kitap bitecek. Benim cezam da bu oluyor ve neticede her ne kadar yani koymuş olduğum hedefi gerçekleştirememiş de olsam kendime bir kitap daha kazandırmış oluyorum. Siz de kendi ceza yönteminizi seçebilirsiniz ama dikkat edin bu cezanın sizi yine geliştiren yönde olan bir şey olması gerekir. Onun dışında bahsedeceğim notlarıma bir göz atayım. Tasarruf için en güzel kaynaklardan bir tanesi artık internet. Yani bugün eğer bir köyde yaşamıyorsanız internetten aldığınız her şey kapınıza kadar geliyor. Yani ilçeler, şehir merkezleri zaten yani 2 gün içinde en geç geliyor. Kargonuz çok büyük bir durum olmadığı sürece. Ama internet alışverişinde dikkat edilmesi gereken bir nokta var. O da güvenilir siteler. Adını duyurmuş, artık markalaşmış ve yani hiçbir şekilde hiçbir müşterisini en ufak memnuniyetsizliğine tahammül edemeyecek olan artık firmalar var. Hepsi burada gibi, N11 gibi, daha bunun gibi yani aklınıza getirip ya bir sürü site var ama bu sitelerin güvenilir olması çok önemli. Buralardan alışveriş yaptığınız zaman kesinlikle yani kredi kartınızın bilgilerinizin çalınması ya da diğer sipariş ettiğiniz şeyin yanlış gelmesi ya da size sahte ürün gönderilmesi gibi durumlarla karşılaşmazsınız. Şahsım adına ben ilkokul 7. sınıftan beri internetten alışveriş yapan birisiyim ve bugüne kadar bir kere bile yani ne aldatıldım ne kredi kartı bilgilerim çalındı. Gerçi ben kredi kartı kullanmıyorum, banka kartı. Onda zaten içinde belli bir miktar para var. Diyelim ki çalındı. 3000-5000'in üstünden fazla bir kaybım olamaz. Çünkü banka kartı zaten ve içinde de çok da bir para yok zaten. Aslında bu da bir güvenlik önlemi yani kredi kartı değil banka kartı kullanmak. Bu başka bir şeyin konusu. Banka kartıyla alışveriş yaptığımda bile hani zaten çalınmadı, hiç öyle bir şey yaşamadım. Ama işte dediğim gibi yani güvenilir sitelerden alışveriş yaparsanız bu olur. Onun dışında sıkıntı yaşarsınız. Ha diyelim ki beğenmediniz, istemediniz. Bu yine büyük sitelere iade şansınız var. Yani 7 gün zaten mesela ürün geldi. Ürüne hiçbir zarar vermeden ben bunu iade etmek istiyorum diyebilirsiniz. Herhangi bir neden belirtmenize gerek yok. Tüketici sözleşmenizde böyle bir şey var. 7 gün içerisinde siz koşulsuz şart ürünü geri iade edebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Yani bu haklara sahipsiniz. Gerçi internet alışverişinde değiştirme işlemi hani gene iade olarak alınıyor. Sen yenisini tekrardan sipariş et deniliyor. Yani o şekilde yapılıyor. Gene değiştirilmiş oluyor ama değiştirme işlemi yapılıyor sonuçta. O yüzden internet alışverişi çok iyidir. Ben hiç yani bugüne kadar sorun yaşamadım. Bir de iyi araştırırsanız hem gelecek ürünün bedeni işte bir kıyafetse ya da yiyecekse kalitesini yorumlardan bir analiz yapabilirsiniz az çok. Çünkü yorumlar ciddi anlamda beni yönlendiriyor diyebilirim. Hani bir ürünün iyi ya da kötü olduğu hakkında şöyle bir 15-20 dakika bir araştırma yaptığım zaman internetten yani Google'da bir şey yaptığım zaman bio siteden baktığım zaman neticede yani çok kaliteli bir şey elde edebiliyorum. Çok uygun fiyata bulabiliyorum. Buna yönelmemin nedeni de aslında esnafımız. Çünkü yerel esnafımız. Ben Hatay'da 4 sene yaşadım. Rize'de de 4 sene yaşadım. Niğde dediğim şu an 2. yılım. Ve yani onun öncesi Kayseri'de falan da yaşadım ama o biraz çocukluk dönemime denk geliyor. Yani bu 3 şehirde özellikle Hatay, Rize ve Niğde esnafından hiç memnun değilim. Yani tamamen yani kazıklamak üzerine tabiri caizse tuttuğuna yani çok affedersiniz geçirme üzerine yani bu kadar da olmaz. Yakın zamanda bir buzdolabı aldık. Yani yakın dediğim bir 7-8 ay oldu. Artık eskimişti, değiştirmemiz gerekiyordu. Ürünü satın aldık. Birkaç gün sonra teslim edilecekti. Ve sonrasında bir eve geldiğimizde ben internetten açtım. Bakın dedim hani şu buzdolabı fiyatları neymiş falan. Aynı ürün yani hiçbir farkı olmadan neredeyse 1000 milyar kadar yani 1 milyar TL kadar bir farkla ve internette vardı yani. Ayrıca kargosu ücretsiz. Kapıda teslim. Bazen kata oluyor. Daha doğrusu binaya teslim oluyor. Kata teslim olmuyor falan. Ve kata teslim yani hani kapının önüne hatta getirdiler. Ve oradan aldık yani. Hani hemen aradık dedik böyle böyle biz iptal ediyoruz yani. Daha ucuzunu bulduk internetten ve 1 milyar kadar bir farkla. Yani siz niye böyle yapıyorsunuz falan. Ve güya hani bu adam bizim akrabamızmış bir yerden ve öyle bir samimiyetle yani ticaret gerçekleşti diyebilirim. Ve bu adam yani ona rağmen bize böyle bir şey yaptı yani. Hani ve biz de hemen vazgeçtik. İnternetten aldık. Trendyol'du yanlış hatırlamıyorsam. Kapıdan içeri kadar getirdiler. Hatta bizim
kurulum için randevumuzu dahi almışlar. Çarşamba günü teslim edilmişti yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü de onlar, satın aldığımız şirket, bize randevu almış kurulumu için. Ya normalde sen esnaftan aldığın zaman kendi randevunu falan kendin alıyorsun. İşte kurulum için firmayı sen arıyorsun, diyorsun ben bir ürün aldım falan. Yapan mutlaka vardır ama işte yani binde bir. Yani yapmasın, ona zaten ihtiyacım yok da. Ama bana ya 1000 lira gibi bir kazık da atmasın. İnsanları çok böyle enayi yerine koymaları insanı gerçekten üzüyor. Ben de artık bıktım yani bu mücadeleden. O yüzden ben ilkokul 7. sınıftan beri, dediğim gibi, ilk böyle masa tenisi raketi almıştım. Hiç unutmam. Ondan sonra ben işte pimpon topumdur bilmem ne, o ardı arkası gelmedi zaten. Bütün ihtiyaçlarımı internetten alıyorum ve çok da mutluyum, çok da memnunum. Tavsiye de ederim. Bütün bunların neticesinde kendi ekonomimizi geliştirmek adına, şöyle görünüyor mu? Ekonomi 101. Bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitap çok temeldir. Giriş seviyesidir. Tanımları öğretmekten çok biraz merak ettirmeye yönelik bir kitap. Yani öyle söyleyelim. Üst seviye bir kitap değil. Yani bununla her şeyi öğrenirsiniz diyemeyiz. Herkesin anlayabileceği basitlikte, öyle söyleyeyim. Ben ekonomi konusunda biraz cahilim. Pek ilgi alanım değildir ama bilmek gerekiyor. Herkesin ekonomi hakkında 3-5 bir şeyleri bilmesi gerekiyor mecburen. Çünkü herkesin yönetmesi gereken bir kendi bütçesi var. En azından. Hepimiz sonuçta bir şirket, bir holding yönetmiyoruz ama kendi bütçemizi yönetmek zorundayız. O yüzden aldım zaten bu kitabı. Enflasyon nedir? Gayri safi yurt içi hasıla nedir? Bunların gibi böyle basit bir şekilde anlatan güzel bir kitap. Giriş için çok iyidir. Merak ettiren bir kitap. Yani bunun neticesinde ben işte diğer kavramları, işte forex'tir, dövizdir, alım satımdır, borsadır, bunların takibini de merak ettim daha sonrasında. İnternetten araştırmaya falan odaklandım. Tavsiye ederim o yüzden. Onun dışında da başka söyleyeceğim bir şey yok. Motivasyon için kendi ekonomimizi yönetmemiz gerekiyor. Bir işe girdiğimizde motive girebilmek için, odaklanabilmemiz için ekonomimizi iyi yönetmemiz gerekiyor. Parasal durumumuzun, maddi durumumuzun iyi olması gerekiyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bir faydası olur. Herkese iyi günler dilerim.